Arkadaşlar şimdi de ezginin akorlarını seslendirdik. Tonik akorunu gördük, su dominant akorunu gördük, dominant akorunu gördük. Onların nasıl birbirine bağlandığını gördük. Gitar üzerinde de gitar uygulamalı olarak da tonik su dominant, dominant ve tonik dominant ve ikinci perde akorlarının bağlantılarını seslendirmiş olduk. Şimdi gelelim Happy Birthday to You adlı ezginin gitar ile armonizesine. Şimdi bu ezgi üzerinden biz adım adım her ses üzerinden nasıl dört partili olarak koro için ya da piyano için ya da yaylılar için, yaylı çalgılar için yazmışsak, şimdi bunu gitar için gitar uygulamalı olarak yapacağız ve burada uygulamalı olarak göstermeye çalışacağız. Şimdi ilk ezgimizin ilk ölçüleri şu şekildeydi. Şu an gördüğünüz gibi ezgimiz eksik ölçüyle başlıyordu ve 3 zamanlıydı. Dolayısıyla buradaki ezgimiz şu şekliyle olacak. Şimdi bu ezgiyi, ister bu Happy Birthday to You adlı ezgi olsun, isterse başka bir sol majör ezgi olsun, fark etmez. Buradaki sol majör için biz bu re sesi için ne demiştik? Burada tonikle başlayacak demiştik. Çok seslendirdiğimiz ezgide. Aynı şekilde biz de bunu yine tonik için yazalım dedik. Bakın altta da zaten tonik akorunu görüyoruz. Sol, si, re. Şimdi burada da re sesi tizde olacak şekilde, yani şu sesi tizde duyacağımız şekliyle biz sol, si, re tonik akorunu yazacağız. En basit şekliyle bakın si ve sol şeklinde yazabiliriz. İşte sol, si, re şeklinde akoru yazmış oluruz. Şimdi onu biz gitarda nasıl seslendireceğiz? Re, si ve sol şeklinde. O zaman ezginin iki notasının da sol olarak alırsak, ikisini de tonik alacak olursak şu şekilde birleştirmiş oluruz. Bakın bu sapı yukarı olanlar tiz, ezgi olan bölümü sapı yukarı olarak göstereceğiz ki gitarda böyle yazılıyor biliyorsunuz. Sapı aşağı olanlar da bas ezgisi. Burada sol, si, re. Eğer biz bu tonik akorunu istersek 6. teldeki solü de ekleyerek şu şekliyle bir bas ezgisi de elde etmiş olabiliriz. Yani şuradaki sol sesini de almış oluruz. Yani buradaki re, si, sol ezgisine bir de şu 6. teldeki solü ekleyecek olursak o zaman şu şekliyle akorumuzu oluşturmuş oluruz. Ezgimiz bu şekilde başlayacak. İsterseniz sol, si, re şeklinde yapabiliriz. İstersek de şu şeklinde yapabiliriz. Şimdi buradaki tonik akorunu bundan sonra mi sesi, bakın mi sesinin hangi akorda olduğunu tekrar kontrol edelim. Mesela sol, si, re, do, mi, sol. Bunun su dominant grubunda olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla buradaki do, mi, sol sesini buradaki seslerle hareket edeceğiz. Yani ortak olan sesi aynı partide tutalım demiştik. Bakın şuradaki bastaki şu sol sesi aynı zamanda hem basta hem sapı yukarı doğru hem sapı aşağı olarak düşünebilirsiniz. Yani bu burada aslında 3 tane ses değil 4 tane ses var. Yani sol, sol, si, re şeklinde. Dolayısıyla buradaki solü aynı partide tutmuş oluyoruz. Yani bu sol aşağı yönde değil de aslında yukarı yönde. Peki akorumuz neydi? Do, mi, sol. Si sesi nereye gidecek? Si, do, mi, sol sesleri içerisinde zaten sol ile mi arasındaki do var. O da do'da, si de do'ya hareket edecek. Demek ki ben burada sol, sol, do, mi şeklinde çalabilirim. Yani şu şekilde çalıyorum. Şeklinde yapabiliyorum. Sol, do, mi. Ama buna bir de eğer do ekleyeceksem
Yani basta bu sol sesi, yani şu sol sesini alacak olursak, şu sol sesi de do'ya gitsin diyorsak, şuradaki do'yu bakın, yani 5. teldeki şu do'yu da almış, bu ezgiye eklemiş olabiliriz. Şöyle. Buradaki ezgimiz neydi? O zaman bu su dominant akor. Dolayısıyla burada sol, si, re, sol. Şimdi buradaki şu ezgiye dikkat edin. Sol, si, re. Buradaki do, sol, do, mi sesini şu şekliyle de almam mümkün. Bakın. Buradaki re, mi'yi buradan alacağım. Sol, si, re'ydi. Bunu bari yaparıp sol'le alabiliriz demiştik. Bakın aynı sol sesi burada de mümkün. İki tane. Yani buradaki dolayısıyla burada yani buradaki re'yi do, sol, do, mi, yani buradaki bas hareketi sol'de hareketini vermiş olduk. Ezgi hareketini yapmış oldu. Sol, si, sol, do'ya geç. Sol, si, sol, do hareketini yapmış oldu. Bakın bütün ezgi hareketi gerçekleşmiş oluyor. Şimdi tekrar toniği su dominanta bağlamış olduk. Şimdi re sesini yine tonik alacaksak, ki ezgide böyle yapmıştık, çok seslendirdiğimiz ezgide, bu re sesi yine aynı sol, si, re seslerine dönecektir. Bakın buradaki sol, si, re. Basta da solü de alacaksa şu şekliyle bir ezgi oluşacaktır. Bakın sol, sol, si, re. Yani burada re, re, mi, re kısmında önce su dominant, tonik, sonra su dominant ve sonra da tonik sesine dönmüş olacağız. Bakın sol, si, re. Ya da dolayısıyla tonik bağlamış olduk. Tonik, sonra su dominant, do, sol, do, mi, sonra tekrar sol, sol, si, re şeklinde bağlamış olduk. Buradaki solü de, sol sesini de yine tonik demiştik. Bakın buradaki sol, sol, si, re, bu da tonik, bu da tonik. Aynı şekilde buradaki sesler, bakın solden önce re'yi ve si'yi alarak, yine basta solü tutarak, bakın iki akor bağlantısını da gerçekleştirmiş oluyorum. Yani şuradaki sol, sol, si, re akorunu sadece, bakın sol, sol, si, re, sadece si, re'yi alt 3 teli alarak, dolayısıyla aynı sesler olduğu için şekline dönüştürmüş oluyorum. Yani si, re, sol. Bastaki solümüz yine aynı. Dolayısıyla şu aynı akor, tonik akor olduğu için, dolayısıyla ezgimiz ne oldu? Önce tonik, su dominant, tonik, tekrar tonik. Ezgiyi duyalım. Şeklinde eksik ölçüyü ve birinci ölçüyü tamamlamış oluyoruz. Şimdi sol birinci ölçümüz, eksik ölçüler sayılmıyor arkadaşlar. Yani ölçü olarak sayılmıyor çünkü eksik olduğu için. Şurası birinci ölçümüz olarak kabul ediliyor. Birinci ölçüden şimdi ikinci ölçüye geçiyoruz. Ama birinci ölçüdeki
sol, si, re, sol sesini unutmayalım. Çünkü sol, si, re, sol sesini de ikinci ölçüdeki nereye bağlayacağız? Fa diyeze bağlayacağız arkadaşlar. Fa diyez. Ne demiştik? Fa diyez sesi sadece dominant akorunda olur. O da akorumuz neydi? Sol, si, re, fa, fa diyez. Buradaki fa diyezi re, fa, la şeklinde bakın. Re, fa, la. Nereden alabiliriz? Fa diyezi la ve re şeklinde fa diyeze bağlamış olacağız. Yani buradaki hemen akorlarımızı yazalım. Burada re'yi aldık ve la'yı aldık arkadaşlar. Oradaki bastaki sol, si, re'de re yerinde kalmış oldu. Bakın bu re, sol, si, re'de re yerinde bakın. Şuradaki re yine burada re yine yerinde duruyor bakın. Şuydu. Bare'de re şeklinde. Burada da basta da tabii ki dominant sesini vermiş oluyoruz. Basta da re'yi duyurmuş oluyoruz. Dolayısıyla re, la, re, la, re, fa, re'yi ortak tutmuş oluyoruz burada. Şimdi buraya kadar olan kısmı bir seslendirelim. Şeklinde. Buradaki re'yi istersek, şimdi geri kalan ölçünün seslerine devam ediyoruz, ikinci ölçünün. İstersek buradaki re'yi basta es yapabiliriz dedik. Şu şekilde, yani buradaki 8'lik 4'lük es yaptık. Burayı es ile devam edebiliriz. İstersek de burada tekrar başka bir akora da geçebiliriz demiştik. Şu şekliyle. İstersek şöyle yaptık. İstersek buradaki akoru da, ya da istersek bunu re, fa, la yine tonik akoruyla da süsleyebiliriz. Bunu hemen silelim. Burayı es yapmayalım. Daha farklı bir akorla zenginleştirelim arkadaşlar. Burada hemen şöyle. Burada da re, fa, la. Bakın fa diyez re'ye geldiği için burada da la'yı re, fa, la akorunda, yani dominant akorunda arkadaşlar. Dominant akorunda biz re, fa, la'da la'yı, fa'yı alarak fa, la, re, fa, la akorunda fa, la, re, ya da basta da yine re'yi alarak, yani dörtlük re'yi alarak basta bu şekilde re, fa, la, re şeklinde de yapabiliriz. Bu da bizim re, fa, la akorumuz, yani dominant akorunu burada değiştirmiş oluyoruz. İstersek de bunu sadece şu şekilde dominant aldıktan sonra da ya da re'yi de ekleyerek, yani re'yi alırsak temel durumda, fa'yı alırsak bu şekilde de dominant 6 akorunu, yani dominantın birinci çevrimini kullanmış oluruz. Yani şu aynı akorun çevrimini yapmış oluyorum. Yine mi'yi burada ekleyerek yine bakın, yine tekrar burada fa, la, mi. Bakın fa, la, mi diye bir akor var mı hocam? Hayır. Aslında yine fa, la, re akorundaki mi gecikme sesi olarak da kullanabilirim. Buna bir akora yabancı ses olarak kabul edip şurada bakın tekrar re. Yani bir gecikme sesi. Neyin? Fa, la, re sesinin burada gecikme. Sonra evet, buradaki re'yi de demek ki bu fa ve la'yı ikilik nota alarak burada fa, la, mi ve re ikinci vuruşunda, ya da bunu da tekrar altına dörtlük notayla aynı anda çalacaksak dörtlük, eğer çalmayacağız sadece şuysa eğer ayrı ayrı
şöyle yazıyorum. Eğer mi'yi re'ye bağlayacaksam bakın fa diyez, la'nın uzadığına dikkat edin. Dolayısıyla buradaki fa la re akoru yine re fa la akoru dominantın burada gecikme sesi var ve tekrar burada dominant akoruna dönüşmüş oluyor. Yine buradaki fa la re sesini yine dominant olarak devam ettirip bu la, bakın la sesini yine re ve la ve hatta basta fa, buradaki bakın la sesi, la, re, yani yine dominant sesine devam ediyoruz bakın. Şöyleydi en son. Re. Şimdi burada la'yı ekleyerek akorun çevrimini yapmış oldum. La, re, la ama fa eksik. Burada da fa, burada bakın hepsini alarak fa'yı yapabilirim. Ya da istersen burada bastaki fa'yı ekleyerek sesi de tize giden sesi, hareket eden sesleri bakın tize doğru hareket eden seslere basta fa'dan tiz fa'ya hareket ettirerek basa ters hareketi sağlamış oluyorum. Dolayısıyla burada da fa, la, re, la sesi oluşmuş oldu. Şuydu. Şeklinde. Dolayısıyla ikinci ölçüdeki son la sesiyle de ikinci ölçüyü de tamamlamış oluyoruz. Yine sesimizi unutmayalım. Fa, la, re, la şeklinde akorumuzu yazmış olduk. Şimdi üçüncü ölçümüzü tamamladık. Dördüncü ölçümüze geçelim. Dördüncü ölçümüzde yine sol'e geçecek arkadaşlar. Bu dominanttı zaten. Sol sesi, bakın buradaki la, bastığımız la sol'e geçecek. Bu akorun da sol'ün de tonik olduğunu söylemiştik daha önce de zaten. Sol yine ne olacak akorumuz? Burada re ve si olacak. Dolayısıyla burada yine tonik akorumuza fa diyez vardı 3. ölçünün sonu. O da sol'e hareket ederek dominantı toniğe bağlamış olacağız. Yani şuydu. Pardon. Fa, la, re, la, la. Bakın sol'e geçiyor. Fa, la, re, la. Ezgiyi bu şekliyle tamamlamış olduk. Şimdi burada kararı verdi. Şimdi tekrar re. Burada re'ye geçecek. Burada büyük bir atlama var demiştik. Aralığı geçmememiz lazım. Buradaki re'de, buraya biz re'yi dörtlük sus ile kapatalım. Çünkü buradaki atlama akor sesini bağlamamız. Yani şuradan itibaren buradaki re'ye geçmek için buradaki re sesini tek ses olarak alıyorum. Yani şöyle karar sesini toniğe bağladık. Sonra re. Tabii ki buradaki akor sesimiz neydi? Re, yine burada tonik olarak alacağız dedik. Yani re, burada si'yi alabiliriz. Si, gitarda tabii ki bu re'yi aldığımız zaman si'yi almamız. Sonra sol şeklinde olması lazım. O zaman bu si yerine sol ve re, sol, re şeklinde. Basta bir tane si eksik. Si'yi de burada basta alarak arkadaşlar 2 vuruşluk sol, si, re akorunda biz si'yi kullanarak dolayısıyla tonik akorunu burada kullanmış oluyoruz. Demek ki burada re'yi aldıktan sonra şimdi akorlara bakalım. Bakın sol, şu si'de basta var. Bu. Sonra si'ye geçeceğiz.
C'ye bakın. Burada C'yi geçtiğimiz zaman bunu iki vuruşluk tutabiliriz. Yine C tonik akoru olarak kabul ediyoruz demiştik. Ezgi armonize ederken. Sol ve re yine yerinde kalsın. Bakın akorda tamamlamış oluyor. Zaten C de burada ikinci vuruşuna devam ediyor olacak. Dolayısıyla şuydu. Sadece dördüncü parmağımı kaldırıp re'yi C'ye bağlamam yeterli. Diğer re ve sol zaten ezgi içerisinde, bare içerisinde ve ikinci parmakla şeklinde tamamlamış oluyoruz. Burada da yine sol sesimiz var. Sol sesi için yine tonik yapabiliriz. Ya da ezgimiz buradayken bakın. Burada da yine biz tonik akorunu alıyorsak burada yine re si sesini alıp basta da yine do'yu ya da sol'ü alabiliriz. Burada basta tabii ki sol si re sesinde yine basta pozisyonu değiştirmeyecek dersek 7. ölçüden şu şekliyle bakın gelmiştik. Şimdi burada yine hazır bakın sol sesimiz hazır zaten sol tiz ezgi sesimiz sol, re sesimiz de hazır. Demek ki burada bir tane dördüncü telde daire içerisinde gösteriyorduk telleri. C'yi dördüncü telden alarak yine bakın şu şekilde gelmiş olacak ezgi. Dolayısıyla buradaki C sadece burada üçüncü parmakla C'yi basarak tonik akoruna bağlamış oluyorum. Ama akorumuz nedir? Yine tonik 6 arkadaşlar. 6 tonik 6 akoru burada devam ediyor. Ve bunu 3 vuruşluk noktalı 3 vuruşluk şeklinde yaparsak bu bastaki C seslerini kaldırmış oluruz. Bas uzamaya devam ederken şeklinde eğer ikinci solü de vuracaksak bu şekilde tamamlamış oluruz. 5. ölçümüzde arkadaşlar. Hemen akorumuz buydu. Sol, si, re, sol'dü. 5. ölçümüz. Şimdi 6. ölçümüzde fa diyez var bakın. Sol, fa diyeze gelecek. Buradaki akorumuz nedir arkadaşlar? Fa diyez sadece biz ne dedik? Dominantta var. Ama burada yine bir geciktirme sesi olabilir demiştik. İstersek bu do, sol, bakın fa diyez. Burada yine do'yu, fa diyezi geciktirme sesi yani bizim su dominant do, mi, sol sesinden bakın do, mi, sol. Burada fa var, mi burada. Do, sol yani do, mi, sol su dominant sesi. Akor şifremizi yazalım. Ve basta do olacak şekilde. Bunu do, sol, do, fa. Bunlar iki vuruşluk yaparız. Do, sol, do, fa ve mi'ye çözülür demiştik. Buradaki bir geciktirme sesidir. Su dominant sesinden önce duyulan bir ses olarak kabul edebiliriz. Bu da su dominanta çözülür demiştik. Yani aslında buradaki do, sol, do, fa bakın aslında bu akor şeklinde olacaktır. Bunu da dolayısıyla buradaki do'yu da şu şekilde alarak ya da do, sol, do, mi şeklinde de dönüştürmemiz mümkün buradaki mi'ye çözmüş oluruz. İkisi de olabilir bakın. Tek mi ya da
basta solü alarak, yani şuradaki mi'de bu do hareketini bir de sole götüreyim dersek, şuradaki sole birleştireyim dersek, burada da bir do sol hareketi olsun. Diğer sol ve do yerinde kalsın diyorsak, sol ve do sesleri yerinde kalsın diyorsak, şu şekilde de sol, sol, do, mi şeklinde de yapabiliriz. Demek ki buradaki ezgimiz şekline dönüşebilir. Ya da basta yine do var arkadaşlar. Yani do, sol, do, fa, do, sol, do, mi'ye de dönüşebilir. Do, sol, do, fa, sol, sol, do, mi'ye de dönüşebilir arkadaşlar. Burada ezgimiz iki şeklinde kullanabiliriz. İkisi de doğru. Buradan sonra su dominant sesini biz burada do için ne demiştik? Daha önce örneğini de vermiştik. Re, fa, la, do seslerinde bakın. Örnek olarak da vermiştik. Do sesimiz burada. Şu diye ezgimiz bitecek. Buradaki do sesi için bakın. Yani ikinci perde akoru re, fa, la, do'yu kullanabiliriz. Bakın burada şeklinde sol, do, mi, sol, re, fa, la, do, iki tane, yani do sesi hangi akorlarda var? Do, mi, sol, su dominantta var demiştik. Bunu kullanabiliriz. Ya da re, fa, la, do dominantta var dedik. Su dominanttan sonra dominant gelebilir. Ama biz son ölçülerde buradaki si, sol için biz kadans yapacağız demiştik, hatırlayın. Yani akorları tercih ederken de bunları unutmayalım. Kadans 6-4, kadans 6-4 ve dominant akoru kullanacağız dedik. İster bu yedili akoru, ister dominant 3 sesli olacak şeklinde. Burada da yine istersek burada da yine tek bir akor da kullanabiliriz. Yani ses de kullanabiliriz. İstersek akor da kullanabiliriz. Bu mi de olabilir. La, mi, sol, do ya da do şeklinde, do, mi, sol, do şeklinde de olabilir. Ya da re minör, re, fa, la, do akorunu da burada kullanabiliriz. Yani re, fa, la, do, ama tabii ki re'yi de buradan almamız gerekiyor şeklinde de kullanılabilir. Burada istersek la ile birlikte re, fa, la, do seslerinde istersek şu şeklinde ya da bare ile bunu sonra toniğe kullanmış oluruz ya da yedilisini burada kullanmış olabiliriz. Tekrar buradan ama eğer ben burayı tonik kullanacaksam, bakın burada su dominant, sol, si, re ya da su dominant kullanacaksam buradaki do, mi, sol seslerinde, yani şu şekilde do, mi, sol sesinde burada ikisini de kullanabilirim ya da dörtlük yapabiliriz şöyle. Ya da do, mi, sol seslerinde mi'yi kullanabilirim. İkisini de kullanabiliriz arkadaşlar. Ya da dedik ya ikinci perde akorunda re, fa, la, do'yu ekle. İstersek şunu yapabiliriz. Re, fa, la, do. Ya da istersek buradakini mi bemolde yapabiliriz demiştik arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde mi ve sol şeklinde su dominant akorunu kullanabiliriz. Do, mi, sol, yine basta do'yu da kullanabiliriz. Burada arkadaşlar istersek de re, fa, la, do, ikinci perde akorumuz la, do, mi, sol akorunu da burada kullanabiliriz. Yani basta la'yı da alabiliriz. Burada la, mi bemol, sol, do ya da la, mi, sol, do şeklinde ikisini de alabiliriz. Bunu tekrar si, yani kadans 6-4, basta kadans 6-4, sol, si, re'de basta re'yi alarak bakın do'yu si'ye götüreceğiz. Burada do'dan si'ye geçerken re akorumuz neydi? Sol, si, re.
Şurada sol ve re, basta da sol si re kadans 6-4 olması için basta da re'yi vermek zorundayız. Bakın re re sol si, şuydu akorumuz, bir önceki akorumuz. İkinci perdenin eğer mi bemol ile kullanacaksak ya da şu şekilde kadans 6-4, yine kadans 6-4. Bakın solü aynı sesleri bu sefer de re si sesleriyle, ama basta yine 2 vuruşluk re'yi kullanıyorum. Re devam edebilir. Yani şuydu. Dominant 7, re fa la, bakın la. Şimdi la, la, fa ve re kullanırsam basta yine re olacak tabii ki. Dominant 7 bakın. Re, fa diyez. Fa la şuydu. Bakın. Bu dominant arkadaşlar. Üst sesli. Eğer dominant 7 olacaksa re, fa, la, do. Buradaki re'yi do'ya çeviriyorum. Artık 7'li oldu bu. Şu eğer şöyle basarsam dominant. Şu dominant 7'li. Ve son sesimizde dominant 7. Re, fa, la. Son sesimiz neydi? Sol. O da zaten re tonik olacaktır. O da nedir yine? Re ve si şeklinde. Basta da yine sol olacak arkadaşlar. Dolayısıyla akorumuz sol ile bitmiş. Eksik ölçü yine re şeklinde başa dönecek. Demek ki son ölçülerimiz nasıldı? İkinci perde akoru re ile kadans 6-4, kadans 6-4, dominant ya da dominant 7'li dedik, tonik şeklinde ezgimizi tamamlamış olacağız. Üzerinde ufak tefek değişiklikler yaparak ezgimizin son halini ve o ezgiden türettiğimiz diğer varyasyonları anlatacağız. Ezgimizin şu son şekline bir bakalım arkadaşlar. Bazı ufak tefek değişikliklerle hazırladığımız ezgimiz şu.